Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sadece merdane ile oklava kullanmadan incecik baklava yufkası nasıl açılır tüm detaylarıyla sizler için videosunu hazırladım. Oklava kullanamayanların da çok kolayca açabileceği bu baklava tarifimizin hadi buyurun lafı hiç uzatmadan yapım aşamasına geçelim. İlk önce hamurumuz için 2 adet yumurtayı ekliyorum. Özellikle buzdolabından çıkan malzemeleri direkt soğuk eklemiyoruz malzemelere. Oda ısısında en az yazın yarım saat, kışın 40 dakika dinlendirmeye özen gösteriyoruz. 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt, yarım çay bardağı dolusu sıvı yağ, 1 yemek kaşığı dolusu oda ısısında bekletmiş olduğum tereyağı ekliyorum. 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi kullanıyorum. Üzüm sirkesi yerine dilerseniz limon suyu da ekleyebilirsiniz. 1 yemek kaşığı. 1 silme çay kaşığı tuzu ekleyip malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Bu arada ben kabartma tozu kullanmadım. Kullanmıyorum da. Dilerseniz merdane ile bu tarif yapılacağı için eğer ilk defa yapıyorsanız veya çok ince açamayacaksanız 1 çay kaşığı dolusu kabartma tozu ekleyebilirsiniz. Kendim hamurunda kullanmadım kabartma tozu. Dediğim gibi 1 çay kaşığı tepeleme, dilerseniz kabartma tozu kullanabilirsiniz. Unu yavaş yavaş bir kısmını ilk başta ekliyorum. Malzemeleri güzelce karışmasını sağlıyorum ve sonrasında da geri kalan unu kullanıyorum. Un olarak çok amaçlı baklavalık, böreklik un kullandım. Eğer güzel bir baklava yapmak istiyorsak mutlaka unumuzun kaliteli, çok amaçlı böreklik ve baklavalık un kullanmaya özen gösterin. Bu sayede hazır baklavalar kadar çok daha güzelini evinizde yapabilirsiniz. Toplamda 5,5 su bardağı dolu dolu un kullandım. Tabii ki sizler lütfen malzemelerinize göre ve un kalitenize göre değişiklik gösterebileceği için bu kıvamda olana kadar un eklemeye özen gösterelim. Güzel bir baklava hamur yapmak için de tezgahınızda mutlaka özleşene kadar yoğuralım. En az 2-3 dakika. Gördüğünüz gibi hamurun kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Merdane ile yapılan hamur oklavadan yaptığımız hamurdan bir tık daha yumuşak olursa çok daha güzel olur. Hamuru 4 eşit parçaya bölüyorum ve bölmüş olduğum hamuru avuç içimde yuvarlıyorum. 10 adet ufak beze elde edeceğim. Her bir kesmiş olduğum hamurdan. Yani toplamda 40 beze yapmış olacağız. İlk başta gelişi güzel kesiyorum ama sonrasında tabii ki eşit olacak şekilde 40 bezeye böleceğim ve elimle güzelce yuvarlıyoruz. Bezeleri de gördüğünüz gibi olabildiğince ufak yuvarlıyorum. Normalde oklavayla açtığımda bu hamurla 18 beze yaparım bir tepsi için ama tabii ki bu sefer merdane ile yapacağım. Onarlı olarak 4 seferde açacağım. Bir de bezenin gramajını sizler için de tarttım. Yaklaşık 28 gram kadar geldi bir bezenin ağırlığı. Sizler sadece bir hamuru 40 eşit parçaya bölmeniz yeterli olacak. Buzdolabında dinlendirmek üzere üzerine buzdolabı poşetini kapatıyorum ve tekrardan poşet geçirip hava almayacak şekilde kapatıyorum. Buzdolabında en az 1,5 saat dinlendireceğim. İlk defa yapıyorsanız 200 saat dinlendirebilirsiniz hamurunuzu. Hiçbir sakıncası yok. 1,5 saat benim için dinlendirmek yeterli olacak. Ben de bu arada hamur buzdolabında dinlenirken şerbetinin yapımına geçiyorum. Şerbet için tencereye ilk önce 5 su bardağı toz şeker alacağım. 5,5 su bardağı su ekleyeceğim. Birebir ölçü yapmıyorum. Baklavaya yaptığım tepsi boyutum 40 çapında. Bunu da belirtmiş olayım. Bu ölçülerde şerbet de tam olacak. İlk önce ocağın yüksek ateşinde şekeri eriyene kadar karıştırıyoruz. Tencerenin kenarında kesinlikle şeker kırıntılarının kalmamasına çok dikkat edin. Bu baklava şerbetinizin erken şekerlenmesine neden olur. Bu detaylara da mutlaka dikkat edelim şerbet yaparken. Kaynayana kadar yüksek ateşte kaynatıyorum. Kaynamaya başladığı an elimde limonun ufak parçasının ilk önce suyunu sıkıyorum ve sonrasında limonun kendisini de ekliyorum. Çok fazla limon eklememeye de özen gösterin ki şerbetin tadını çok fazla kaçırmaması için. Şerbet kaynayınca ilk başta 1 dakika yüksek ateşte kaynattım ve sonra orta ayara alarak kaynamaya bırakalım. Birebir ölçü yaptığınızda daha kısa sürede pişer şerbetiniz veya ikisi kaynar ekleyeceksiniz. Baklava sıcak, şerbet sıcak ekleyeceksiniz. Tabii ki daha erken kıvam alır ama ben biraz suyu fazla eklediğim için normalde yarım saat kadar zamanda ancak kıvam alıyor. Şimdi yaklaşık 25 dakika kadar zaman geçti şerbetim kaynadıktan sonra ve çay tabağına şöyle damla damlatıyorum. Artık eğer damla ağır ağır akıyorsa şerbetiniz olmuş demektir. Kaşıkla da damlama işlemiyle de anlayabilirsiniz şerbetinizin kıvamını. Son damlalar ağır ağır damlıyorsa artık şerbetiniz olmuş demektir. Tabağa da eğer şerbetinizin tam kıvamını anlamak istiyorsanız şöyle bir damla damlatın. Top gibi kalıyorsa artık şerbetiniz olmuş demektir. Benim şerbetim oldu. Ocağın altını kapatıyorum. Elimde çay bardağın çeyreğiyle su var.
Su soğuk olarak ekleyeceğim. İçine ekliyorum. Ocağın altını kapattıktan sonra şerbetimizi ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Bazı baklavalarda şekerlenme oluyor ya. Bu yöntemi yaptığınızda baklavalarınız kesinlikle şekerlenmeyecek. Baklava kadar da şerbet çok önemlidir. Baklava yufkalarını ne kadar ince açarsanız açın, eğer şerbetin kıvamı kötü olursa o baklavalarınızda da tabii ki yumuşama olur. Şimdi artık şerbetimi kenara soğumaya alıyorum. 1,5 saat dinlendirmiş olduğum hamurları buzdolabından çıkarıyorum. İlk önce bezeleri nişastalı karışımın içine atıyorum. Mısır nişastası kullandım. Sizler tabii ki dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Parmak uçlarımla nişastaya bulanmış bezeleri açıyorum ve sonrasında üst üste koyuyorum. Geri kalan bezeleri de tekrardan nişastalı karışımı yapıyorum. Hepsini ilk başta yapalım ki bu işlemi sonrasında merdane ile açma işlemine geçebiliriz. Evet, şimdi artık ufak pasta tabağı büyüklüğünde açacağım. Çok da ufak açmayın ki sonrasında üst üste 10 tane bezemizi rahat açmak için çok minik yapmamaya özen gösterin bezenizi. 40 tane bezeyi hızlıca açalım. Evet, ben 40 tane bezeyi açtım. Aralarında güzelce gördüğünüz gibi açmış olduğum nişastası yeterli olduğu için ekstradan nişastalamayacağım. Çok da fazla dinlendirmeyeceğim. Tepsiye onarlı olacak şekilde yerleştiriyorum. Şöyle odasında 40 dakika kadar bekleteceğim. İlk önce üzerine buzdolabı poşetiyle kapatıp sonrasını temiz bezi örtüyorum. Oda ısısında yaklaşık 40 dakika bezeleri dinlendiriyorum. 40 dakika dinlenen bezeleri tezgaha alıyorum. 10 tanesini ilk başta alıyoruz. Onarlı açacağız. Hiç zorlanmadan kolayca açabileceğiz. İlk başta bolca nişasta. Bakın, bir kere nişasta aldım. Elimle güzelce yedirdim. Bir kere daha nişasta döktüm. Tekrardan elimle yediriyorum. Bakın, bu işlemi 2 defa yapıyorum ki her yerine güzelce nişastanın işlemesi ve daha kolay yapışmaması için. Sizler de bu detaylara dikkat ederek 10 tane bezenin arasına bu nişastalama işlemini yapabilirsiniz. Elinizde de mutlaka yedirin ki sonrasında açarken topaklanma olmaması için. Eğer 10 tane açmakta zorlanırsanız beşerli olarak da açabilirsiniz. Kesinlikle hiç zorlanmadan açabileceğiniz bir tarif. Güvenle de yapabilirsiniz. Bakın, ilk başta merdane ile şöyle bir zikzak yapıyorum. Altındaki nişastayı da altına güzelce hamurun yedirerek toparlıyorum ve sonrasında kenarlarını da olabildiğince inceltmek için ilk başta kenarlarını baskı yapalım. Bu arada açarken bulunduğu ortamın mutlaka ılık olmasına, camınızın kapınızın kapalı olmasına çok dikkat edelim. Aksi halde rüzgar alan bir ortamda yufka açarsanız kenarlarında kuruma yapar ve açılımı zorlar. Bakın, gördüğünüz gibi çok kolayca merdane ile baskı yaparak açabiliyorum. Bu arada ben hiç aralarını yaklaşık 40 santime gelene kadar hiç nişasta gezdirmedim. Tabii sizler ilk defa yapıyorsanız lütfen bu aşamaya kadar da kontrol edin. Bakın, tepsimin boyu 40 santim. Şimdi göreceksiniz hiç aralarında yapışma olmadı. Dediğim gibi ilk defa yapacaksınız. Lütfen daha sık kontrol edin. Tabii çok fazla yapışmamasının da hamurun kıvamı çok önemli. Eğer çok yumuşak bir hamur yaparsanız nişastayı çabuk emer ve bu büyüklüğe gelene kadar da yapışma olabilir. O sebeple dediğim gibi sizler lütfen daha sık kontrol etmeye özen gösterin. Tabii ki bazı unlara göre de nişastayı çok emer. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum ilk yapan arkadaşlar için. Şimdi ben hepsinin aralarını güzelce açtım. Gördüğünüz gibi yapışma olmadı ama çok az serpme olacak şekilde nişasta gezdiriyorum. Yani sonrasında gezdirdiğim nişasta bir tatlı kaşığı bile değil arkadaşlar. Onu da yine elimle tekrardan yedirdim. 10 tane yufkayı üst üste koydum ve şimdi alt tarafını çevirdim. Ve güzelce açma işlemini olabildiğince merdaneyle hızlı olalım. Ne kadar hızlı olursanız hamuru kurutmadan kolayca açabilirsiniz. Mutlaka tepsimizden olabildiğince büyük açmaya özen gösterelim. Tabii ki eğer sizler büyük tepsiyle yapacaksanız malzemeleri biraz artırabilirsiniz. Benim tepsim ufak olduğu için hamurum yeterli oldu. Bakın, gördüğünüz gibi ben hamuru kolayca büyüttüm. Şimdi fazlasını nişastaların silkeleme yapıyorum bu aşamada ve size inceliğini gösteriyorum. Eğer yapışma olursa da hiç panik yapmayın arkadaşlar. Yine baklavalarınız güzel olur. Tabii ki eğer bu yöntemle yapışmadan yaparsanız çok daha güzel olur. Tepsimin kenarını kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi 3-4 parmak kenarında pay var. Kesme aparatıyla kesiyorum. Orta kısmını ilk başta alıyorum. Kenar kısmını da sonradan keserek tepsiye yerleştireceğiz. İlk önce orta kısmını, bakın ben sizlere kolaylıkla nasıl açıldığını göstereyim. Elimizde çektiğimiz an çok güzel, hiç yapışmadan ayrılıyor. İnceliği de görüyorsunuz, oklavayla açılmış gibi oldu. Bir de dediğim gibi
mutlaka dediğim detaylara çok dikkat edin. Aralarda yırtılma olabilir, kenarları yamuk olabilir. Hiç önemli değil. Ben ilk yapacak olan arkadaşlar için de hiç özenmedim. Gelişi güzel yaptım. Kenarların yamuk olmasını veya yırtık olmasında hiç problem yapmadan sizlere o detayları da hepsini göstereceğim. İlk açtığım onlu yufkalarda çok fazla hiç yırtılma olmadı diyebilirim. Bakın çok güzel ayrılıyor. Hatta size şimdi yakından göstermek istiyorum. Yapışmış gibi olsa bile hemen elimle şöyle yufkayı sallıyorum. Kolayca zaten ayrılıyor. Üzerinde nişasta olursa da o hiç önemli değil de sadece nişasta parçaları olmamasına dikkat edin. Yani üzerinde pütürlü nişastalar olmasın, fazlası silkelensin. Tabii ki nişasta hamura emecek, yani o da olması gerekiyor. Yani çok fazla nişasta olmadığı sürece baklavalarınız yine çıtır ve lezzetli olur. Bu da sizi hiç korkutmasın. Tepsiye güzelce orantılı şekilde orta kısımlarını yerleştiriyorum. Ve sonrasında kenar kısımlarını da tepsiye düzgün halde yerleştirmeye özen gösteriyorum ki baklavamız güzel düzgün olması için. Ve sonrasında ben her yufkayı silkeledim ve üzerindeki nişastayı arındırdım. Onları da toparlayıp kenara alıyorum. 10 tane yufkamın arasına ceviz ekliyorum. Bu arada tepsimi yağlamıştım. Yağlanmış olan tepsiye 10 tane yufkamı açıp yerleştirmiştim. Cevizi dökmüştüm. Şimdi geri kalan 10 tane yufkayı tekrardan açtım. Bakın arkadaşlar, bu yufkada yırtılmalar da oldu hızlıca açarken. Bunu da ben size göstermek istiyorum. Yani yırtılması hiç önemli değil. Tabii ki merdane ile 10 tane yufka açıyoruz. Yırtılmaması zaten anormallik olur. Tabii ki yırtılmalar olacak ama biz ne yapacağız? O yırtık olanları ara katlarına koyalım. Önemli olan üst kapağının yırtık olmaması. Çünkü baklavanın üzerinin pürüzsüz olması için yırtık olmamasına üst kapağına dikkat edelim. Yırtılan yufkaları da aralara koyabiliriz. Şimdi 20 tane yufkayı serdim. 20. kata da ben ceviz koydum. Yani 10 yufkada bir ceviz serptim. Yani 3 kata da cevizli karışımı eklemiş olduk. Şimdi artık son kapaktayım. 10 tane yufkayı açtım. Yalnız merdaneyle açarken kenarda bir yırtık oluştu. Sizlerin de başına gelebilir diye bunu göstermek istiyorum. Ne yapıyoruz? Biraz tepsiyi kenara alıyoruz. O yırtık olan kısmı orta kısma gelmemesi için bu yöntemle kesiyorum. Tabii ki bunu da göstermek istiyorum. Sizlerin de başınıza gelirse sizler de bu yöntemle kurtarabilirsiniz diye. Yani hatamı da saklamadan göstermek istiyorum. İlk yapan arkadaşların da daha güzel cesaret alması için. Şimdi son kapağını koyarken ben orta kısmını oklavayla kenara aldım. Bu kenar kısımlarını ilk önce ortaya alacağım ve sonrasında üst kapağı için orta kısmını koyacağım. Yani ben bu videoda merdane ile de çok güzel oklavasız incecik yufkalar açabilirsiniz diye göstermek istedim. Eğer ayıramıyorsanız da arkadaşlar ayırmadan da tepsiye yerleştirebilirsiniz. Yine çok güzel baklavalar o yöntemle de olur. Bu arada bu video benden çok istenilmişti. Lütfen detaylı şekilde çeker misiniz diye. Ben de elimden geldiğince sizler için detaylı çekmeye özen gösterdim. Çok fazla uzatıp da umarım size sıkmamışımdır. Sıkıldığınız yerde ilerletebilirsiniz. Evet, kenarlarını içe koyduktan sonra üst kapağı içinde tekrardan silkeleme yaparak üzerindeki fazla nişastalarından arınmasını sağlıyorum ve üstüne koyuyorum. Sonrasında elimle üzerindeki fazla nişastalarını olabildiğince temizlemeye özen gösteriyorum. Üzerinde çok fazla nişasta kırıntısı olursa baklavanızda yanık gibi ve güzel, hoş olmayan görüntü olur. O sebeple baklava için sade tereyağı kullanacağım. Bu sefer sadece sade tereyağı kullanacağım. Kesimi yaparken kısık ateşte sade tereyağını da eriteceğim. Sizlere de yakından göstermek istedim o sebeple. Yufkayı tepsiye güzelce yerleştirdim. Kenarlarını spatula yardımıyla güzelce içe doğru katlıyorum ki daha düzgün pişmesi için. Ve sonrasını dilimlere ayırıyorum. Ben biraz baklavayı büyük kare dilimli halde yapacağım. Sizler tabii ki klasik üçgen baklava yapabilirsiniz veya daha farklı baklavalar da yapabilirsiniz. Baklavanızın daha güzel bombil olmasını da istiyorsanız arkadaşlar, kabarık olmasını, biraz büyük dilimler yapın. Baklavanın büyük dilimleri çok daha güzel bombili baklavalar oluyor. Bir de mutlaka kalın uçlu bıçakla kesmeye de özen gösterin. Kesemediğim yerlere de sonrasında güzelce uçlarını kesmeye özen gösteriyorum. Sade tereyağını da güzelce kısık ateşte erittim. Gördüğünüz gibi elimi dokunuyorum. Kesinlikle sıcak değil. Ilık olması gerekiyor. Sıcak eklerseniz baklavanız güzel kabarmaz. İlk pişirmeyi yağ eklediğinizde yapmış olursunuz. O sebeple mutlaka olabildiğince ılık eklemeye özen gösterin. Bir de baklava yağı çok sever. Hele sade tereyağla sadece yaparsanız tadına doyamazsınız. O hazır yediğiniz baklavalardan çok daha lezzetlisini evinizde kolayca yapabilirsiniz. Şimdi ben yağını döktüm bir kısmını. Dibinde de biraz ayırdım.
ve sonrasında yine kesmiş olduğum yerlerden kalın uçlu bıçakla tekrardan geçmeye devam ediyorum. Bir yandan da görüyorsunuz parmak uçlarımla da geçtiğim yerlerden birazcık bastırıyorum ki daha güzel bombili ve kabarık görünmesi için. Bu detayları da sizler için elimden geldiğince gösteriyorum. Yağın bir kısmı kenarda kaldı. Ben şimdi ilk başta döktüğüm yağın güzelce çekmesini bekledim. 20 dakika kadar ki daha güzel aralarına işlemesi için. Yufkaların aralarını ben yağlamıyorum. Sonrasında da zaten çok güzel kabarıyor. Dilerseniz aralarında çok az yağ da dökebilirsiniz tepsiye yerleştirirken. Geri kalan yağı da 20 dakika tepside dinlendirmiş olduğum baklavanın üzerine döktüm. Yani ilk etaptaki yağı döküyoruz. 20 dakika tepsiyi çekmesi için baklavanı güzelce dinlendiriyoruz. Sonrasında da kenarda kalan yağı da üzerine döküyoruz ve her yerine işlemesi için tepsiye çevirelim. Baklavanızın çıtır ve o güzel kıyırlığı alması için üzerinde o tereyağı mutlaka göreceksiniz. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Tabii ki sağlık açısından tereyağı çok önemli. Veya sıvı yağ tereyağı karışık da kullanabilirsiniz. Öncesinde 200 derece 5 dakikalık ısıtılmış fırında orta rafın bir altında. Burası çok önemli. Mutlaka orta rafın bir altında baklavayı pişirmeye ilk etapta başlıyoruz. İlk önce 20 dakika baklava kabarıp ortası hafif pembeleşene kadar, yani bu görüntü olana kadar pişirdim. Tabii ki sizin fırınıza göre bu süre değişebilir. Benim 20 dakikada baklava kabarıp ortası pembeleşti. Şimdi fırının derecesini 150'ye alıyorum. Merdane ile yaptığım için 150 derecede bu aşamadan sonrasını pişirme yapacağım ki güzelce içini çekmesi için. Tabii ki baklavanın üzeri hemen kızarır ve pembeleşir, çabuk kabarır. Alt tabanına da yağ indiği için baklavanın altı çok geç pişer. O sebeple mutlaka baklavamızın altı da güzel pişmesi için orta rafın bir altında, yani alt rafa yakın yapıyoruz. Hatta son pişmesine yakın alt rafa da güzelce koyalım ve altında güzelce piştiğine emin olalım. Lütfen bu detaylara çok dikkat edin. Toplamda benim fırınımda yaklaşık 1,5 saat kadar sürede baklavam pişti. Tabii ki bazen bu süre değişiklik gösterebilir. Dediğim gibi ben altında kontrol ettim baklavanın ve sonrasında alt tabana da koydum ve güzelce kızarmasını sağladım. Lütfen bu detaylara dikkat edin. Tezgahımda yaklaşık 3 dakika kadar dinlendirdim ve sonrasında soğuk şerbetini döküyorum. Bu aşamada çok önemli. Baklavam sıcak, şerbetim soğuk olarak ekledim. Tabii ki ikisi kaynar olarak daha önce denediyseniz ekleyebilirsiniz arkadaşlar, ama herkesin tabii nasıl baklava yufkası açtığından emin olamadığım için ben ikisini kaynar olarak tarif vermiyorum. Kimsenin vebaline girmemek için bunu özellikle belirtmek istiyorum. Normalde ben baklavayı ikisi sıcak olarak yapıyorum. Hiçbir sorun olmuyor. Şerbetini her yerini güzelce döktüm ve yaklaşık 1,5 saat dinlendirdim. Tabii ki en az şerbetin güzel çekmesi için 200 saat kadar zaman gerekiyor. Geceden de yaparsanız ertesi gün çok daha güzel kıvam alıyor. Benim çekimden dolayı o kadar zamanım yoktu. Sizlere hemen iç dokusunu da göstermek istiyorum. Ben bu sefer cevizlerini 3 katına yerleştirdim. Sizler dilerseniz sadece orta katında yapabilirsiniz. Çıtırlığının içinde kesinlikle hiç hamurlaşmadığından emin olarak sizlere de bu tarifi gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.